Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çörek otlu minik kurabiyeler yapacağım. Onun için önce malzemeyi bir sayalım. 125 gram margarin, tereyağı da olabilir. Bu kişinin isteğine bağlı. Ben margarin kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, silme olacak. 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı çörek otu kullanıyorum. Yalnız çörek otu 1 su bardağı da kullanan olabilir. Biz fazla içinde yoğun sevmediğimiz için yarım çay bardağı kullanıyorum. 200 miligramlık su bardağıyla 1 bardak da sıvı yağ kullanıyorum. Sonra 4 ya da 4,5 su bardağı un koyulabilir ama ilk önce ben 2 bardak koyacağım. Ondan sonra devamını kontrollü olarak koyacağım. Şimdi kurabiyemize başlayabiliriz. Önce margarinimizi bir tabağımıza koyuyoruz. Ondan sonra yumurtamızı kıralım. Yumurtamızın akı içine, sarısını da üzerine kullanacağım. Şimdi şekeri 1 su bardağı, toz şeker, çörek otumuz, tuzumuz, kabartma tozumuz, sıvı yağımız. Bunları güzelce bir harmanlayacağım. Böyle karıştıracağım iyice. Homojen bir kıvam aldırtacağım. Ondan sonra da ununu ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde. Önce 2 bardak un. Sonra diğer tarafını da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Şöyle 1 bardağını ekleyebilirim şimdi. Tabii bu yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü veyahut da içindeki margarinin alabildiği, yani içindeki sıvı malzemelerin ne kadar un kaldırdığına bağlı. O yüzden önce 2 bardak un ilave ediyorum. Güzelce yoğuracağım. Şimdi 1 bardak un daha ilave ediyorum. Çünkü kaldırır un. İçinde bakın, şöyle baktığınız zaman içinde margarinler görünüyor. Yani daha un kaldırma kapasitesi var. 3 oldu. Bunlar şimdi 4 bardak oldu. Belki de 4,5 bardak da alabilir. Şimdi önce iyice yoğuralım. Güzel bir. Tabii bu kurabiyemizin içine 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı pul biber, onları da ekleyebilirsiniz ama benim evde çocuklarım pek hoşlaşmıyorlar. O yüzden ben sadece bu malzemelerle yapıyorum. İsterseniz içine mahlep ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce özleştirelim yoğura yoğura. Tabii bu biraz daha un kaldıracak. Şöyle koyalım. Şöyle böyle şu ana kadar tam 4,5-5'e yakın un kaldırdı. Hatta 2 yemek kaşığı falan da kaldırabilir yine. Koyabiliriz. Çünkü çok yumuşak olduğu zaman da görüntüsü pişince güzel durmaz. Tam kıvamında yapalım. Şöyle. Kat olursa o da güzel olmaz. O yüzden birazcık acele etmeden yavaş yavaş.
Evet, gayet iyi oldu şeyi. Şu anda kıvamı gayet iyi. Kulak memesi yumuşaklığı dediğimiz bir kıvamda. Böyle şimdi küçük küçük toplar yapmaya başlayacağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar küçük yapacağız bunu. Çünkü lokmalık bir seferlik böyle hani çocukluğumuzda oynadığımız bilyeler var ya, onun gibi veya ondan bir tık büyük. Ondan sonra hani cevizden küçük, fındıktan büyük. Böyle piştiği zaman çayın yanında veya kahvenin yanında bir lokma da ağzımıza atıp yiyeceğimiz küçük böyle toplar yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kurabiyemiz bitmiş bulunuyor. Şimdi bunu 180 derecede şöyle 20-20 dakika falan pişirdikten sonra görüşmek üzere. Evet dostlar, kurabiyemiz pişmiştir. Saatte 5'e geliyor. Güzelce 5 çayında sıcacık kütür kütür böyle. İsterseniz birinde bakalım, kıralım. Şöyle. Bakın. Eziliyor. Afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Bana afiyet olsun. Size de iyi günler.